Ne kadar önemli seriler hayatımıza girmiş. İlkini aratmayan ne güzel devam oyunları yapılmış. Ama şu an ağzınıza bir parmak kekremsi tat çalmak için geldim. Poseptik için hazır olmanın bir kuralı var mı bilmiyorum. Umarım hazırlıklısınızdır. Bakalım kötü olanlar ne kadar kötü. Sadece kendi serisinin değil, tüm zamanların en kötü oyunlarından biri. Midway'in yaptığı Mortal Kombat Special Forces. İsminden bile oyunun kafasının karışık olduğu anlaşılıyor. Sanki bir Mortal Kombat oyununa özel kuvvetler ismi verilmemesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. PlayStation 1'e çıkışını yapmış olan oyun, Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero'dan sonra bildiğimiz Mortal Kombat standartlarında olmayan ikinci oyun. Mythologies Sub-Zero'nun iki boyutunun aksine üçüncü boyutun ilk kez denendiği de Mortal Kombat oyunu ayrıca. Oyunda Kano'yu takip eden Jax'i kontrol ediyorduk. Serinin yaratıcılarından John Tobias'ın oyunun geliştirilme sürecinde Midway'den ayrılması sonucu oyun aceleyle tamamlanmaya çalışılacaktı. Kötü level tasarımları, hantal kontroller, tek düz oynanış. Harala gürele tuşlara abandığınız, kimin ne yaptığının belli olmadığı bir deneyim yaşatıyordu. 5 bölümden oluşan oyunun her bölümünde boss kapısının anahtarlarını buluyor, bu anahtarla kapıyı açıp boss ile kapışarak bir sonraki bölüme geçiyordunuz. Peki otomatik silahlarla düşmanları taramak Mortal Kombat'tan. 3D, but still, it's fairly simple. Wolfenstein 3D, Doom ve Quake'in yaratıcısı John Romero'dan yeni bir FPS desem çok heyecanlanmayın çünkü anlattıktan sonra keşke demeseydin diyeceksiniz. Geliştirdiği 3 oyun ile FPS'in standartlarını belirleyen Romero'nun bir sonraki projesi Daikatana isimli efsanevi bir kılıç için verilen mücadeleyi anlatacak ve 4 farklı zaman diliminde geçecekti. Oyun, id Software'dan ayrılan Romero'nun da ortağı olduğu Ion Storm tarafından yapılacaktı. Daha dergi reklamlarından bir şeylerin yanlış gideceği belliydi. Reklamda şöyle diyordu: John Romero sizi yapmak üzere. O dönem buna onay veren arkadaşlar, bu sizce de biraz fazla değil mi ya? Oyunun kötü şöhreti bununla da kalmayacaktı. Şirketin CEO'su Mike Wilson, şirket fonlarından $30.000 BMW satın almak için kullanarak görevinden alınacak ve her şey bu noktada yokuş aşağı gitmeye başlayacaktı. Bunun akabinde diğer kurucu ortaklar ve 50'den fazla çalışan kovuldu. Hatta çekirdek ekipten 9 çalışan aynı anda kamuoyu önünde istifa etmişti. Söylentilere göre bazı diğer ortakların yapım sürecine fazlasıyla dahil olması Romero'yu kızdırmıştı. Ortaklarına kovulmalarında bir parmağının olup olmadığı ise hala bir muamma. Orijinal Quake motoru üzerine inşa edilen oyun, Romero'nun E3'te izleyeceği Quake 2 demosunu çok beğenmesiyle Quake 2 motorunu kullanmaya başlayacaktı. Süreç o kadar sancılıydı ki Romero oyun piyasaya sürüldüğünde bile birçok hata barındırdığını sonraki röportajlarında itiraf edecekti. Yapım sürecinde oyun motorunun değişmesi, yönetim içindeki kurumsal çatışmalar ve personel ayrılıkları oyunu tanınmaz hale getirmişti. Sonucunda tek düz oynanış ile tembelce hazırlanmış, ses efektleri bulunan, benzeri olmayan kötülükte yapay zekaya sahip bir oyun çıkmıştı ortaya. Karakterlerin mimikleriyle bir şeyler anlattığını anlayabildiğimiz yıllarda Daikatana'nın surat modellemeleri tek bir parçadan ibaretti. Ve modeller konuşurken sadece kafalarını sallayabiliyorlardı. Bir de bu yükleme ekranını kim tasarladı acaba? Tanışmak isterdim. Her şeye rağmen 1999 yılında E3'te tanıtılan oyun yalnızca 12 FPS olarak oynanabilir durumdaydı. Ion Storm'un bir şubesini kapatma kararı almış olması sonrası Romero oyunun kaynak kodlarını topluluk üyelerine verdi. Böylece can çekişen oyun topluluk tarafından hatalarından arındırılabilecek ve başka platformlara port edilebilecekti. PC Zone dergisi ise o dönem şu yorumu yapmıştı: Romero'nun itibarı oyun tasarımının babası olduğu gerçeğine dayanıyor. Daikatana onun gayrimeşru çocuğu olmalı. Plumbers don't wear ties. Tesisatçılar kravat takmaz. PowerPoint sponsor muydu acaba? Bizi neyin beklediğini gerçekten bilmiyorum ve hiç heyecanlı değilim. Evet, bir filmle değil, bir oyunla beraberiz. Ama keşke hiç olmasaydı. Oyun 1994 yılında 3DO konsoluna çıkış yapacaktı. 3DO ise Electronic Arts'ın kurucusu Trip Hawkins tarafından tasarlanmış bir oyun konsoluydu. Oyunda John ve Jane olarak Edward Foster ve Jean Basson adlı iki gerçek oyuncu yer alıyordu. Bu iki kişi kendi ebeveynleri tarafından dışarı çıkıp bir eş bulmaları için
baskı görüyorlardı. Oyuncunun görevi ise John ve Jane'i bir araya getirmek. Hiç romantik komedi oyunu duymuş muydunuz? Ben duymamıştım. Oyun tam hareketli olarak duyurulup tanıtılmasına rağmen oyunu oynayacak olan oyuncular ekranlarında sadece bir slide gösterisi göreceklerdi. Oyuncunun oyunla tek etkileşimi karşısına çıkan sahnelerden birini seçmekten ibaretti. Yeterince kötü seçimler yapılırsa oyuncuya oyunu yeniden başlatma veya doğru seçimi yapma seçeneği de verilmişti. Hareketli bir video ile Jane karakteri oyuncuya oyunun ana amacını ve temel kurallarını tanıtıyordu. O noktadan sonra tüm konsept aktörlerin diyaloglar okuduğu fotoğraflardan oluşuyordu. Oyunun saçma hikayesi ve kötü seslendirmesi ise üstüne tuz biber olmuştu. Birçok otorite tarafından da 3DO konsolunun ticari başarısızlığının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi. Bu oyunu bilmiyorsanız bence bırakın o şekilde kalsın. İşlerin yolunda gitmediği oyunlar vardır. Belli sebepler oyunun kötü çıkmasına sebep olur. Bir de kasıtlı olarak kötü yapılan oyunlar vardır. İnsan beyninin sınırları yok. İnsanların iyiyi veya şeytani kötüyü seçmesinin nasıl sonuçlar doğurabileceğinin kanıtını bu oyun ile görebiliyoruz. 1982 yılında Atari 2600 için oyun yapmak istiyorsunuz. Ama bunu olabilecek en ucuz ve en çiğ numaralarla yapmak istiyorsunuz. Size sansasyon yaratacak materyaller lazım. Bir Amerikalı koyalım. Karşısına da direğe bağlanmış bir kızılderili kadın koyalım. Oyunun kapağına da küçüklere satılmamalıdır yazalım. Ama bu şekilde satışları engellemiş oluruz. Aynı zamanda çocuklar sizi yakalarsa ve sorarlarsa onlara Custer ve kızın sadece dans ettiğini söyleyin de yazalım ki ilgi çekici olsun. Oyun birçok kesim tarafından rahatsız edici derecede cinsellik içerdiği, ırkçı, cinsiyetçi, sapıkça ve kadınlara karşı aşağılayıcı olmakla eleştirilmişti. Oyun yaklaşık 80.000 kopya satacak. Oyunun yapımcısı American Multiple Industries'in başkanı ise amacımız eğlendirmek. İnsanlar oyunlarımızı oynadığında gülmelerini istiyoruz açıklamasını yapacaktı. Hala hasarsız olarak buralardaysanız ve iyi tarafından bakacak olursak, sevmediğimiz oyunları tekrar gözden geçirmenize neden olacak bir yolculuk oldu. Kötü tarafı ise bizi daha ne kadar kötülerinin beklediği. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video ile ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Geri bildirimleriniz benim için çok kıymetli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Features a nude general